Zamanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? 1 metrenin ne olduğunu biliyoruz. 1 kilogramın ne olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hatta evrenin neresine giderseniz gidin, 1 metre hep aynı. 1 kilometre hep aynı. Işık hızı nasıl ölçerseniz ölçün, hep aynı. Ama zaman öyle davranmıyor. Hızınıza göre değişiyor. Bulunduğunuz yerdeki kütle çekimine göre değişiyor. Üstelik burada kullandığımız ölçüm sistemlerinden bahsetmiyorum. Dünyanın dönüşünden ya da güneş etrafındaki hareketinden de bahsetmiyorum. Bunlar muhtemelen ileri bir medeniyet için oldukça ilkel ölçüm yöntemleri olurdu. Benim sorduğum şey daha farklı. Gerçekten zaman dediğimiz şey ne? İkizler paradoksunu mutlaka duymuşsunuzdur. İkizlerden birini bir rokete koyup ışık hızına yakın bir hızla uzaya gönderiyoruz. Diğeri dünyada kalıyor. Uzaya giden geri döndüğünde dünyada kalan ikiz daha fazla yaşlanmış oluyor. Ama bunu daha anlaşılır hale getirmek için senaryoyu biraz değiştirelim. Dünyadan bir ışık yılı uzaklıkta bir gezegen olduğunu düşünün. İki ikizi de bu gezegene gönderiyoruz ama farklı hızlarda. Birinci gemi ışık hızının %50'si hızla gidiyor. Yani gezegene yaklaşık 2 yılda ulaşıyor. İkinci gemi ise ışık hızının sadece %10'u hızla gidiyor. Bu yüzden hedefe ulaşması 10 yıl sürüyor. Şimdi durup düşünün. 10 yıl sonra bu iki insan aynı gezegende buluştuğunda ne olur? Cevabı vermeden önce birkaç saniye düşünmenizi istiyorum. Sonuç şu. Hızlı giden ikiz, gezegende 8 yıl boyunca beklemiş olmasına rağmen diğer ikizden yaklaşık 3 ay daha genç oluyor. Nasıl hesaplandığını ekranda gösteriyorum. Çünkü günlük hayatta zamanı evrenin arka planında akan ortak bir saat gibi düşünüyoruz. Ama Theory of Relativity bize şunu söylüyor. Evrende herkese ait tek bir ortak zaman yok. Bu insan sezgisine inanılmaz ters geliyor. Çünkü günlük hayatta 1 metre herkese aynı görünür. Işık hızı her nerede ölçersen ölç aynı. Ama ışık hızına yaklaştığınızda ya da çok güçlü bir kütle çekiminin yakınına geldiğinizde uzay bükülmeye başlar. Zaman yavaşlar. Hatta aynı anda olma kavramı bile bozulur. Yani zaman, sandığımız gibi evrenden bağımsız akan görünmez bir nehir olmayabilir. Modern fizik zamanı daha çok uzayın bir boyutu, hareketle ilişkili bir ölçü ve gözlemciye bağlı bir gerçeklik olarak görüyor. Hatta bugün fizikteki en büyük sorulardan biri şu: zaman gerçekten temel bir şey mi? Yoksa başka bir şeyin sonucu mu? Çünkü iş daha da garipleşiyor. Bir kara deliğin yakınında zaman daha yavaş akar. GPS uydularındaki saatler dünyadaki saatlerden farklı çalışır. Çok hızlı hareket eden parçacıklar normalden daha uzun yaşar. Ve bunların hepsi deneylerle doğrulandı. Yani bunlar artık sadece teori değil, doğanın gerçekten çalışma şekli. Ama belki de en ilginç nokta şu: sen zamanı doğrudan görmüyorsun. Sadece değişimi görüyorsun. Bir şey hareket ediyor, yaşlanıyor, bozunuyor, dönüyor ve biz buna zaman geçiyor diyoruz. Bu yüzden bazı fizikçiler şöyle düşünmeye başladı. Belki de zaman diye ayrı bir şey yok. Belki biz sadece evrendeki değişimleri karşılaştırıyoruz. Hatta bazı kuantum kütle çekim modellerinde zaman denklemlerin içinden tamamen kayboluyor. Bu da şu soruyu doğuruyor. Zaman, ortaya çıkan bir illüzyon olabilir mi? İşin daha da kafa yakan kısmı ise şu: senin için şu an olan bir olay başka biri için geçmiş ya da gelecek olabilir. Yani evrende herkesin paylaştığı tek bir şimdi bile olmayabilir. Bu yüzden Albert Einstein bir arkadaşının ölümünden sonra şöyle yazmıştı: geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım inatçı bir illüzyondan ibarettir. Ve dürüst olmak gerekirse fizik bugün zamanı inanılmaz hassas şekilde ölçebiliyor. Ama zamanın gerçekten ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz.